Tarihin tozlu sayfaları bazen öyle bir sırrı saklar ki, üzerinden yüzyıllar geçse de o gizem bir polisiye dosyası gibi aydınlatılmayı bekler. 1566 yılındayız. Osmanlı İmparatorluğu'nun zirvesinde, Avrupa'da muhteşem, Doğu'da ise Kanuni lakabıyla anılan bir efsanenin son perdesi aralanıyor. Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman 72 yaşında, ömrünün 46 yılını at üstünde ve devletin bekasını sağlamakla geçirmiş bir hükümdar olarak son bir büyük hesaplaşma için hazırlanmaktadır. Dizlerindeki bitmek bilmeyen ağrılar, gut hastalığının kemirdiği eklemleri ve yaşlılığın verdiği yorgunluk onun bedenini sarsa da, ruhu hala o meşhur Mohaç Meydan Muharebesi'ndeki genç hükümdarın ateşiyle yanmaktadır. 1 Mayıs 1566'da İstanbul'dan ayrılırken saray eşrafı ve hekimler "Artık dinlenmesi gerekmiyor mu?" diye fısıldaşırken o, devleti ve zaferi her şeyin önünde tutarak ve son büyük seferine çıkar. Bu sefer sadece bir toprak parçasını fethetmek değil, Habsburglar karşısında Osmanlı'nın sarsılmaz gücünü bir kez daha dünyaya haykırmak ve Viyana kapılarını zorlayacak stratejik bir avantaj elde etmektir. İstanbul'dan Macaristan düzlüklerine uzanan bu yolculuk sadece bir askeri harekat değil, adeta bir devrin veda yürüyüşüdür. Yağmurlu ve çamurlu yollar ordunun ilerleyişini ağırlaştırsa da Cihan Padişahı halkına ve askerine moral vermek için yolun büyük bir kısmını at sırtında geçer. Ancak sağlığı o kadar bozulmuştur ki bazı etaplarda o muazzam saltanat tahterevanına binmek zorunda kalır. Hedef, Viyana yolunda bir kilit taşı gibi duran, bataklıklarla çevrili ve son derece müstahkem olan Zigetvar Kalesi'dir. Zigetvar sadece bir kale değil, aynı zamanda Avusturya Arşidükü Maximilian'ın bölgedeki direnişinin simgesidir. Kalenin savunucusu olan Nikola Şubiç-Zrinski, kaleyi son nefesine kadar savunmaya yemin etmiş tecrübeli bir askerdir. Ağustos ayında başlayan kuşatma, her iki taraf için de bir irade savaşına dönüşür. Osmanlı topları Zigetvar'ın surlarını döverken, bataklıktan gelen nemli hava ve yoğun duman, otağı Hümayun'un etrafında kasvetli bir atmosfer oluşturur. İşte bu atmosferin ortasında, kale burçlarına Osmanlı sancaklarının dikilmesine ramak kala, 7 Eylül 1566 gecesi, tarihin akışını değiştirecek olan o sessiz an yaşanır. Kanuni Sultan Süleyman, 46 yıllık saltanatının sonunda otağında huzura erer. Fakat asıl hikaye, padişahın gözlerini yumduğu o anda başlar. Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa, kalenin düşmek üzere olduğu bu kritik saniyelerde padişahın vefat haberinin yüz binlerce kişilik devasa orduyu nasıl bir kaosa sürükleyebileceğini, askerin moralinin çökeceğini ve zaferin bir bozguna dönüşebileceğini çok iyi analiz etmiştir. Üstelik henüz Şehzade Selim'e haber ulaşmamıştır ve tahtın boş kalması imparatorluğun kalbinde bir iç savaş riskini taşımaktadır. Sokullu, bir devlet adamı dehası ve bir strateji dehasıyla padişahın ölümünü en yakınlarından bile saklayacak bir gizleme planı yapar. İlk etapta padişahın naaşına ordunun haftalarca sürecek geri dönüş yolculuğuna dayanabilmesi için acilen bir tahnit işlemi uygulanır. Dönemin tıp bilgisinin zirvesindeki hekimler, naaşın bozulmasını engellemek için iç organları, özellikle de kalbi ve karaciğerini çıkarırlar. Bu organlar, otağın kurulduğu o kutsal toprağın derinliklerine ebedi bir nöbet tutarcasına gömülür. Bazı kaynaklar bu kutsal emanetlerin altın bir sanduka içinde defnedildiğini, bazıları ise doğrudan toprağa emanet edildiğini fısıldar. Ancak bir gerçek vardır ki, cihan hakiminin kalbi en büyük zaferlerinden birinin kazanıldığı o Macar topraklarında kalmıştır. Sokullu bu sırrı tam 48 gün boyunca yönetir. Bu süreçte yaşananlar tarihin en gerilimli polisiye senaryolarından biridir. Padişahın ağzından sahte fermanlar ve emirler yazılır, askerlere bahşişler dağıtılır. Hatta naaş, iç organları boşaltıldıktan sonra doldurularak sanki hala hayattaymış ve ordusunu izliyormuşçasına otağa, Hümayun'daki tahtına oturtulur. Pencereden askerleri selamlıyormuş gibi gösterilen bir kukla mıdır, yoksa Sokullu'nun müthiş kurgusu mudur bilinmez ama koca Osmanlı ordusu padişahın vefatından habersizce fethi kutlar. Zigetvar düşüşünden sonra bile padişahın öldüğü açıklanmaz. Ta ki Şehzade Selim Belgrad yakınlarına gelip orduyu karşılayana kadar. Şehzade Selim'in culusuyla birlikte güneşin batışı gibi padişahın vefatı ilan edildiğinde orduyu büyük bir yas kaplar. Kanuni'nin naaşı İstanbul'a getirilir ve Süleymaniye'deki ebedi makamına defnedilir. Ancak onun dinamik gücünü, tutkusunu ve stratejik zekasını simgeleyen kalbi Macaristan düzlüklerinde
Otağın kurulduğu o noktada mihman olarak kalır. Kanuni'nin vefatından sonra tahta çıkan Selim, babasının bu son mirasına büyük bir vefa örneği gösterir. Kanuni'nin kalbinin gömüldüğü o noktaya mermer işçiliğiyle göz kamaştıran görkemli bir türbe inşa ettirilir. Bu yapı kısa sürede sadece bir anıt mezar olmaktan çıkar. Etrafına inşa edilen cami, derviş tekkesi, kervansaray ve kışlayla birlikte bölge, askeri ve kültürel bir çekim merkezine dönüşür. Zamanla bu külliyenin etrafında Türbek adı verilen küçük ama canlı bir Osmanlı kasabası gelişir. Türbek, Avrupa'nın derinliklerinde bir İslam vahası, Osmanlı'nın o topraklardaki meşruiyetinin canlı bir simgesidir. Yıllar boyunca bu bölge, İstanbul'dan gelen devlet adamlarının, hacca giden yolların ve Avusturya seferine çıkan orduların mutlaka uğradığı bir kutsal ziyaretgah haline gelir. Ancak tarih, Osmanlı için zorlu bir viraja girecektir. 1683, Viyana bozgununun ardından başlayan Kutsal İttifak Savaşları Osmanlı'yı Orta Avrupa'dan çekilmeye zorlar. 1689 yılına gelindiğinde Habsburg-Avusturya orduları bölgeyi yeniden istila ettiklerinde ilk hedefleri Osmanlı'nın bu simge yapısı olan Kanuni Türbesi olur. Onlar için bu türbe sadece bir mezar değil, bir aşağılama ve bir fetih nişanesiydi. Habsburg kumandanları türbeyi ve etrafındaki tüm Osmanlı yapılarını yerle bir ederler. Cami yıkılır, tekkenin dervişleri dağıtılır ve Türbek kasabası adeta haritadan silinir. Habsburglar izleri silmek için sadece binaları yıkmakla kalmazlar. Toprağın üstünü tamamen kapatarak bölgeyi sıradan bir tarım arazisine dönüştürürler. Yıllar, 10 yıllar ve yüzyıllar geçer. Kanuni'nin kalbinin bulunduğu yerin üzerine sessizce üzüm bağları dikilir, meyve bahçeleri yeşerir. Türbek'in görkemli geçmişi, yerel halkın fısıldadığı efsanelere ve köylülerin tarlasından çıkan garip mermer parçalarına kadar küçülür. Bölgeyi ziyaret eden seyyahlar ve tarihçiler bir zamanlar burada Cihan Sultanı'nın kalbinin attığını bilirler, ancak yerini tam olarak saptamak imkansız hale gelmiştir. Bu büyük sessizlik döngüsü 2012 yılında Türkiye ve Macaristan arasında gelişen diplomatik ve akademik işbirliğiyle kırılmaya başlar. Ancak karşılarındaki zorluk muazzamdır. Yüzlerce hektarlık üzüm bağı ve engebeli arazi içinde 450 yıl önce yıkılmış bir odanın yerini bulmak. İş sadece klasik arkeolojik yöntemlerle çözülemezdi. Modern bilimin en ileri teknolojileri devreye girmeliydi. İlk adımda eski kadastro kayıtları, Habsburg ordusunun saldırı raporları ait askeri haritalar dijital ortamda çakıştırıldı. Ancak en büyük devrim LIDAR teknolojisinin kullanımıyla yaşandı. LIDAR, yani havadan yapılan lazer taramaları, toprak altındaki en ufak yoğunluk farklarını, binlerce yıl önceki sokak izlerini ve bina temellerini bir röntgen filmi gibi bilim insanlarının önüne serdi. LIDAR taramaları ve jeofizik radar verileri, üzüm bağlarının tam altında doğu-batı ekseninde uzanan muazzam bir yapı kompleksinin varlığını işaret ediyordu. Bu veriler, bölge halkının yüzyıllardır burada bir türbe varmış dediği tepeden değil, biraz daha aşağıda saklı kalan bir noktadan geliyordu. 2013-2015 yılları arasında yapılan ilk kazılarda toprağın sadece birkaç metre altında Osmanlı dönemine ait gümüş sikkeler, dönemin ihtişamını yansıtan ve ancak saray tarafından sipariş edilebilecek olan nadide İznik seramikleri ve mermer parçaları gün yüzüne çıktı. Ancak en büyük keşif, caminin ve derviş tekkesinin temellerinin tam ortasında kare planlı ve yönü Kabe'ye bakan o kutsal yapının, yani türbenin temel taşlarına ulaşılmasıydı. Yapılan analizler buradaki yapı taşlarının o dönemdeki mimari standartlarla tam örtüştüğünü ve temelin derinliğinin otağın tam kurulduğu noktaya uygun olduğunu bilimsel olarak doğruladı. 2016 yılına gelindiğinde tüm dünya Kanuni'nin kayıp kalbi bulundu manşetleriyle çalkalandı. Bulunan şey sadece taş değil, bir imparatorun Macar topraklarına bıraktığı biyolojik ve manevi mühürdü. Bugün Zigetvar yakınlarındaki bu alan artık sadece sessiz bir üzüm bağı değil, Türk ve Macar milletlerinin ortak tarihini kucaklayan bir dostluk parkı ve kapsamlı bir müze kompleksine dönüştürülme sürecindedir. Geçmişin kanlı savaşları, o toprakların altına gömülen o kalp sayesinde birer barış köprüsüne dönüşmüştür. Kazılarda bulunan eserler, modern tarihçiliğin ve arkeolojinin bir cinayeti aydınlatır gibi geçmişi nasıl ihya edebileceğinin en büyük örneği olarak sergilenmektedir. Kanuni Sultan Süleyman dünyayı fethetti, Avrupa'nın kalbine kadar yürüdü ve ordularını kıtalar arasında dolaştırdı. Ancak onun kalbi bir vedadan çok bir sonsuzluk nöbetini seçti. Kapanış cümlesi ise belki de her fırtınalı akşamda
o Macar düzlüklerinde yankılanan o derin rüzgarın hikayeyi bitiriş biçimiyle aynı olmalı. Cihan padişahı dünyayı fethetti, kralları dize getirdi, tarihin akışını değiştiren yasalar yazdı. Ancak onun tutkusu, aşkı ve yorulmak bilmeyen azmi, yani kalbi, ömrünün en zorlu zaferlerinden birinin kazanıldığı o topraklara emanet edildi. Ve o kalp, emanet edildiği o toprakları asla terk etmedi. Bugün hala orada, iki milletin göğsünde ortak bir hafıza olarak atmaya devam ediyor. Zigetvar'da rüzgarlar her estiğinde sadece yapraklar kıpırdamaz, yüzlerce yıl önce otağında son nefesini veren bir sultanın son nefesi de o topraklarda yankılanır. Kanuni'nin kalbi sadece Osmanlı'nın değil, insanın tarihe bıraktığı silinmez izin en dokunaklı temsilcisidir. Bugün o topraklara gidenler sadece yıkık bir türbenin temellerini değil, bir devrin kapanışını ve bir efsanenin yeniden doğuşunu görürler. Çünkü her büyük sır gün gelir kendi toprağından yeniden filizlenir. Kanuni Sultan Süleyman'ın Zigetvar'daki o gizli durağı artık bir kayıp değil, tarihin en muazzam bulunuş hikayelerinden biridir. Bu serüvene eşlik eden siz izleyicilerimize de bir soru bırakalım. Bir insanın kalbi, bedeni toprağa verilse bile iddiası ve mücadelesi için yüzlerce yıl boyunca başka bir diyarda nöbet tutabilir mi? Kanuni'nin hikayesi bize bunun mümkün olduğunu söylüyor. Mamba Tarih kanalında tarihin sessiz tanıklarının peşinden gitmeye devam edeceğiz. Bir sonraki gizemli dosyamızda görüşmek üzere.